doktor bizlerle. Kendisi içten dışa beslenme, sağlığın fonksiyonel kodu konusunu bize aktaracak. Sözü kendisine bırakıyorum. Ben tüm saygıdeğer katılımcılara hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada birlikte olmamıza vesile olan, emeğe geçen organizasyon firmamızın ekip arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün içten dışa beslenmeyi konuşacağız. Bir gıda mühendisi bakış açısıyla. Hepimiz son yıllarda artık çok iyi biliyoruz ki sağlığımız içten dışa doğru şekilleniyor. Mikrobiyotamız ruh sağlığımızdan bağışıklığımıza, inflamasyondan metabolik dengemize kadar birçok süreci sessizce yöneten bir ekosistem. Ve bu ekosistemin en önemli parçası da bağırsaklarımız. İzninizle önce bir markanın ve bir ürünün doğuş hikayesini size anlatmak istiyorum. Aslında bu hikaye benim hikayem ve bu hikayeden çıkartacağımız iki sonuç olacak. Birincisi neden beslenmeye çok yönlü bakmalıyız? İkincisi çok yakın bir zamanda fonksiyonel beslenmeyi daha çok konuşur hale geleceğiz ve bu fonksiyonel beslenmede gıda mühendisleri, beslenme uzmanları ve hekimler neden yan yana durarak doğru bir şekilde şekillendirmeliyiz fonksiyonel beslenmeyi bunu görmüş olacağız. Ben 34 yıllık gıda mühendisiyim. 32 yıldır un fabrikalarına ve unlu mamul üreten endüstriyel fırınlara kalite kontrol ve son ürünün kalitesi geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapıyorum. Bu anlamda çok büyük imkanlara sahip bir laboratuvarım ve son ürünlerin denendiği de bir fırınım var, deneme fırını. Bizim iş yerine gelirseniz her gün mis gibi kokan ekmekler, fırından yeni çıkmış poğaça, pizza, börek görmeniz mümkün. Açıkçası kişilik olarak da unlu mamuller tüketmeyi seven biriydim. Ta ki sağlıkta bazı sinyaller verene kadar ve doktora gittiğimde sonuçlarda evet artık bazı tehlikeli durumların oluşmaya başladığını gösterdi ve doktorum şunu söyledi. Bu süreci bir diyetisyenle birlikte yöneteceğiz. Ara sıra da kontrollerimizi yapacağız. Diyetisyenle yaptığım görüşmeden sonra, ilk görüşme sonrası bana söylediği şeyler şunlardı. Bir, glutensiz besleneceksin. İki, yüksek lifli besleneceksin. Üç, düşük karbonhidratlı besleneceksin. O insülin yuvasından öyle sık sık çıkmayacak dedi. Dördüncüsü de paketli, işlenmiş gıdalar ve şekerli gıdalardan uzak duracaksın dedi. Hepiniz biliyorsunuz danışanlarınız şimdi ilk listeyi aldığında sanki o liste sihirli bir beyaz kağıt, her şey onun alışverişini yapınca düzeli verecekmiş gibi gelir danışanlara. Benim için de durum öyleydi. O beyaz kağıdla ben alışveriş yapmaya gittim markete. Ve o güne kadar hiç farkına bile varmadığım o glutensiz rafların önünde durdum. İlk elime aldığım ürün ekmek oldu. Çünkü ekmek benim zaten meslek hayatımın merkezindeydi, işimin merkezindeydi. Zaten kültürümüzün merkezinde ve soframızın tam ortasında. Ancak bu glutensiz ekmekleri market raflarında incelediğimde doğal olarak nişasta bazlı olduklarını gördüm. Zaten buğday unundan gluteni çıkarsanız geriye ne kalır? Nişasta. Ve içine yine kaçınılmaz bazı gereksinimlerle şeker de ilave edilmişti. Yani diyetisyenin benden istediği ürün bu değildi. E, Yine hiç bilmediğim ama daha sağlıklı ürünler üretildiği söylenen lokal küçük üreticiler olduğu söylendi. Bu sefer onları gezmeye başladım. Çok samimiydiler, çok içtendiler, özveriliydiler. İşte bana ürünlerini anlatırlarken dediler ki biz şeker kullanmıyoruz. Peki ne kullanıyorsunuz? Meyve şekeri. Aman tanrım. Yüksek sıcaklıkta pişen meyve şekeri. Şekerden daha beter benim için bir gıda mühendisi gözüyle. Bazı ürünlerini tanıtırlarken tohum ve gluten içermeyen tahıllardan bahsettiler ve taş değirmenlerde öğütüyoruz çok doğal dediler. Şunun farkında değillerdi ki o taş değirmenlerden çıkan hijyen problemi bir yana MTA'nın yaptığı raporlarda çıkan pestisit ve özellikle ağır metal yüklü korkunçtu. O gün anladım ki artık
bu tarz beslenmesi gerekenler için ülkede bir ekmek sıkıntısı var. Tüketilebilir ekmek yoktu. Ha, bu benim için kolay bir çözümdü. Çünkü benim imkanlarım vardı, iş yerim vardı, ekibim vardı. Ama merak ettim. Yani ben tek olamazdım. Bu sorunu yaşayan çok hasta olmalıydı. Onlar da mı elinde yapıyorlardı? Bir taraftan da şunu düşündüm. Zaten son yıllarda otoimmün hastalıkların artmasının bir sebebi de modern yaşam koşulları değil miydi? Hızlı hayat, stresli hayat, zamansızlık, o paketli gıdaları, yüksek karbonhidratlı gıdaları atıştırmak bizim otoimmün hastalıklarımızın artmasına sebep olmamış mıydı? Şimdi böyle bir yaşam tarzı olana sen bundan sonra ekmeğini evde kendin yapacaksın dediğinde ne kadar sürdürülebilir olabilirdi? Ülkemizde durum bir buysa diğer ülkelerde durum nedir acaba diye araştırdığımda bu üç özelliği bir arada taşıyan sadece Amerika'da bir marka bulabildim. Başka var mı bilmiyorum ama ben bir marka buldum. Ve biz o gün anladık ki arkadaşlarım da ben de tüketilebilir ekmekler ulaşılabilir değildi. Ulaşılabilir ekmekler tüketilebilir değildi. Ulaşılabilirlik sorunu aşılsa bile sürdürülebilir değildi. Ve bunun üzerine biz karar verdik. Bu işin üzerine gidecektik. Çünkü hayatımız zaten o buğday taneleriyle geçti. Buğday ununun zerresini sürekli analiz etmekle geçti. O zaman bunun glutensiz olanını da yine en iyi biz taklit edebilirdik diye düşündüm. Ve bizim niyetimiz sofradan o ekmeği almamak. Biz o ekmeği sofraya daha sağlıklı, daha temiz içerikli ve daha fonksiyonel bir besin olarak tekrar koymaya karar verdik. Kolları sıvadık. Aylarca araştırmalar, çalışmalar yaptık ve bir gün elimize bir somon aldık. İşte bu dedik ve Mira Gıda doğdu ve Fiber Life dünyaya geldi. Nedir Fiber Life? Ben hep Fiber Life için ekmekten daha fazlası diyorum. Çünkü Fiber Life çözünür ve çözünmez liflerle dirençli nişastanın birlikteliğinden doğan fonksiyonel bir beslenme çözümü. Size Fiber Life'ı daha yakından tanıtmak istiyorum. Şimdi çözünür ve çözünmez lifleri benden çok daha iyi bildiğinize eminim. Zaman darlığı nedeniyle bu konuda biraz hızlı geçeceğim. Çünkü sizlere asıl anlatmak istediğim konu dirençli nişasta, eşsiz bir probiyotik. Hep konuşuyoruz ya atalarımız nasıl beslenmiş diye. Bu avcı toplayıcı dönemdeki atalarımızın günlük 40 ila 50 gram arasında dirençli nişastayla beslendiği tahmin edilmektedir. Bugün günümüze baktığımızda da bunun 4-5 gramlara kadar düştüğü görülüyor. Araştırmacılar şunu söylüyor, kayıp bir besin. Ben de bir gıda mühendisi olarak diyorum ki yakın geleceğin besini. Bugün bu yakın geleceğin besini dediğim dirençli nişastayı çok daha yakından tanıyacağız. Nedir? Dirençli nişastanın diğer nişastalardan farkı nedir? Adı bile bir merak uyandırıyor. Dirençli nişasta neye dirençli? Şimdi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bildiğimiz normal nişasta sindirdiğimiz anda, tükettiğimiz andan itibaren daha tükürüğümüzdeki amilaz enzimiyle sindirilmeye başlanır, glukoza dönüşür ve bu glukoz kana hızla karışarak kan şekerini yükseltir ve bir yandan da hızlıca bir insülin yanıtı oluşur. Dirençli nişasta sindirime dirençlidir. Sindirilmez. Bu da ne demektir? Önce midede uzun süre kalır, erken acıkmayı engeller. Daha sonra ince bağırsaklardan geçerek kalın bağırsağa ulaşır ve burada fermente olarak bütürat oluşur. Bütürat kolon hücrelerinin ana yakıtıdır, enerji kaynağıdır. Dolayısıyla kolonun bağırsak duvarının onarımını sağlar. Aynı zamanda bütürat üretimi tokluk hormonu dediğimiz GLP-1 ve PYY hormonlarının salınımını uyarır. Dolayısıyla bu arada tabii ki bu ekmeğin içerisindeki çözünür ve çözünmez liflerin birlikteliği de çözünür lifler
suyla birleştiğinde şişip jel oluşturup mide boşalmasını geciktirir. Çözünmeyen lifler de hacim kazandırıp bağırsağımıza hareketlilik kazandırır. Dolayısıyla etkilerini çok hızlı geçeceğim, zaman çok kısıtlı ama yayınları isterseniz firmamızdan da isteyebilirsiniz. Bağırsak sağlığı ve mikrobiyota konusunda yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki güneşli nişastayla beslenen bir grupta bütüre üretimi 3 kat artmıştır. En çarpıcı çalışmalardan örnek bunu verebilirim. Daha birçok çalışma var. Glisemik yanıt ve insülin duyarlılığı için bir örnek verecek olursam eğer, yine dirençli nişasta ile beslenen bireylerde insülin duyarlılığı %33 artmıştır. İştah ve kilo kontrolü çok çarpıcı bir çalışma var. Bir grubu 30 gram dirençli nişasta ile günlük olarak beslediklerinde ve ilave bir diyet kısıtlaması yapmadıklarında 12 haftada 2,8 kilogram yağdan zayıfladığı görülmüştür. Bağırsak bariyerinin onarılmasıyla histamin ve endotoksin gibi zararlı maddelerin de kana geçişi yavaşladığı için ya da engellendiği için de antiinflamatuar etkileri ispatlanmıştır. Şimdi bunlar tabii bedenimize faydaları, besin değerleri açısından bakacak olursak 25 gramlık bir dilimin 6 gramı sadece lif ki bu korkunç bir oran. Çünkü 25 gram ile 30 gram arasında lif ihtiyacımız olduğunu düşünürsek ve bugün günümüz insanlarının neredeyse 1/3'ine yarısından daha az lif ihtiyacını aldığını düşünürsek bir dilimde 6 gram lif ciddi bir oran vermektedir. 6 gram dirençli nişasta vardır yine bir diliminde. Eğer atalarımızın 30 ila 50 gram dirençli nişastayla beslendiğini düşünürsek yine birkaç dilimle bu ihtiyacı karşılamak mümkün. Ayrıca karbonhidrat içeriği de bir diliminde 6 gramdır. Yani net karbonhidrat sıfırdır. Özellikle ketojenik beslenmede net karbonhidrata önem vermenizi biliyorum. Net karbonhidrat sıfır olduğu için çok rahat keto beslenmede de, ketojenik beslenmede de kullanılabilecek bir ekmektir. Peki tüm bu faydaları kaç kaloriyle sağlayabiliyorsunuz? Bir dilimi sadece 44 kalori. Bu ekmek Türkiye'de ilk ve tek fonksiyonel ekmek olma özelliğini taşıyor. Peki biz Miyonel olarak ilk ve tek sadece bunları mı yaptık? Hayır. Glutensiz beslenme konusunda çalışmaya başlayınca çölyaklı dostlarımızın da içinde bulunduğu sıkıntılar dikkatimizi çekmeye başladı. Biraz önce söyledim, market raflarındaki ekmekler hep nişasta ve şeker içeriyordu diye. Nişastayı alma şansımız yoktu ama şekere bir müdahalede bulunabilir miydik? Çünkü çölyaklı bireyler diyabete yatkın bireyler oluyorlar beslenme şekillerinden dolayı. Ve biz marketlerdeki ekmekleri laboratuvarımızda analiz ettiğimizde %6, %8 gibi çok yüksek şeker içeren çok yüksek oranlara rastladık. Bunun en azından şekerini alabilir miyiz? Bu ekmeği üretebilir miyiz diye çalıştık. Ve fermentasyon teknolojisindeki tecrübelerimiz bunu yapmamıza imkan verdi. Buraya bu ekmeğe özellikle lif koymadık. Çünkü çok değişik yaş gruplarının tüketeceğini tahmin edebiliyorduk. Fiberlife ile kombine kullanımı diyetisyenlere bırakılmalı diye düşündük. Çocukların aşırı yüksek lifli beslenmesi de uzun süreli tokluk sağlayıp gelişme geriliğine sebep olabilir veya yaşlılarda farklı unsurlar dikkate alınması gerekebilir diye düşünerek lif içeriğini biraz artırmaktan kaçındık açıkçası. Nasıl olsa bir Fiberlife seçeneğimiz de elimizde mevcut diye düşündük. Diğer bir ilkimiz yine çölyaklı bir gün bir kongrede çölyaklı bir dostuma rastladım. Kendi ekmeğimden ona ikram etmek istediğimde ve mikrodalgayı göstererek ısıtabilirsin dedim. Ben kesinlikle kullanamam dedi. Çapraz bulaş onların en büyük korkusuydu ve o gün bir ihtiyacı daha hissettik. Isıtılabilir ambalajda yanlarında taşıyabilecekleri bir ekmeğe ihtiyaçları vardı çölyaklı dostlarımızın.
Yine bu konuda da Türkiye'de ilk adımı attık ve ısıtılabilir ambalajda bir rol ekmek ürettik. Bunlar 2025'te yaptığımız yenilikler, 2026'da planladığımız başka ilklerimiz de olacak ve umarım o ilkleri de tekrar konuşmak üzere yine bir araya geliriz. Ben beni dinlemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gıda mühendisi Mine Güngör hocamıza değerli sunumu için çok teşekkür ederiz. Teşekkür belgesini takdim etmek üzere İstanbul temsilcisi Yaren Yüceur'u sahneye davet ediyorum.